Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir araç tanıtımı ile karşınızdayım. Aracımız 2017 model Ford Transit Pickup arkadaşlar. Aracı alalı bayağı oldu ama arkadaşlar video çekmeye ancak zaman bulabildim. Bu araç 2017 model 2.2 motor, 155 beygir, 385 tork diye biliyorum. 6 ileri şanzımana sahip. Şöyle bir etrafında gezelim. Şöyle arkadaşlar, orijinal fabrika çıkışlı karartmalı farlar bulunmakta. Plakalığımız şöyle. Gördüğünüz gibi. Kaputu da buradan açıyorsunuz anahtarla. Önce 1'e çeviriyorsunuz, göstereceğim. Sonra da 2'ye çevirip kaldırıyorsunuz. 2 adet tepede küçük lambası mevcut. Anteni bulunuyor. Evet, lastik ebatlarını da söyleyelim. Bu araçta Michelin kullanılmış. 235 65 16 ebatında lastikler mevcut. Kesme değil arkadaşlar. Sonrasında üzerine kasa yapılmış. Normalde orijinali buraya kadar. Sonrasında da üzerine ilave yapılmış 2 adet. Kasayı da sonrasında biz boyatacağız tekrardan. Ufak tefek paslar mevcut. Onların giderilmesi açısından tekrardan boyatılması lazım. Yine fabrikadan çıkışlı arkadaşlar tek makas bulunmakta. Bunun makaslarının arttırılması gerekiyor. Ağır yüklerde sıkıntı yaşamamak için. Bu kapaklar açılıyor arkadaşlar yan tarafa. Şöyle gösterelim. Stop lambaları, plaka aydınlatması, stop lambaları gerçekten güzel, şık duruyor. Arka kasaya bakan cam mevcut, korumalı bir şekilde. Arkayı görebiliyorsunuz. Pick-up'ın içi de bu şekilde. Şu alt kısmına, şu parça sonradan yapılmış arkadaşlar. Kaynatmışlar. İyi olmuş yani. Evet. Bu şekilde bir araç. İçerisine geçmeden şu kaputu da bir açalım. Motorunu da görelim. Sonrasında içeriye geçelim. Aracın anahtarı bu arkadaşlar. Şöyle taktık. Sola doğru çevirdik. Attı. Sonrasında elimize tutup sağa çeviriyoruz. Kaput açılıyor. Şöyle ben çubuğunu takayım. Evet. Antifriz burada arkadaşlar. Hidrolik fren yağı burası. Elektrik beyni burası. Şurada da yağ çubuğumuz var. Motor yağını buradan koyuyoruz. Şöyle daha etiketler üzerinde duruyor. Burada da hidrolik direksiyon yağ kutusu var. Şöyle göstereyim. Cam suyu, hava filtresi de burada. Büyük ihtimalle polen filtresi de bunun içindedir diye tahmin ediyorum. Bu şekilde. Şurada
fitil bulunmakta. Güzel detay. Buradaki etikette ise arkadaşlar 20.000 kilometrede ya da 1 yıl tamamlandığında motor yağını değiştirebilirsiniz demiş. Değiştirilmelidir demiş. Soğutma sıvısı ilavelerinden sonra kapağı sıkıca kapatınız demiş. Evet. Hava gerçekten soğuk. Arkadaşlar kaputu kapatalım ve içerisine geçelim. Ya bu abo abo yaramazsın ya. Evet. Depo yeri burası. Zaten kapıyı açmadan bunu açamıyorsunuz. Evet. Şöyle kocaman bir kapısı var. İki cam da otomatik arkadaşlar. Şoför taraftaki cam tek tıkla inip tek tıkla kapanıyor arkadaşlar. Ama diğeri tek elinizde tutmanız gerekiyor. İçerisinden kilitleyip açabiliyorsunuz. Kapı kolu. Burada kapıyı tutup çekebileceğiniz bir yer var. Burada bir göz bulunmakta. Hoparlörümüz burada. Burada da eşya gözleri mevcut. Şurada bir alan yapılmış. Şu şekilde eşyalarınızı koyabilirsiniz. Burada bir reflektör bulunmakta. Şöyle göstereyim. Kapağı açık olduğu zaman. Şöyle içini komple bir göstereyim. Üzerinde koltuk kılıfı var. Eski sahibi bu şekilde bir koltuk kılıfı almış. Şurası yırtılmış arkadaşlar. Önemli değil. Bunu sonrasında ben yeni kılıflarıyla değiştireceğim. Şimdilik bu şekilde. Bu arada aracımız 34.000 kilometrede arkadaşlar. Bakımları da 32.000'de yapılmış. Yani 2.000 kilometre önce bakımı yapılmış. Burası yan aynaları ayarlayabileceğimiz kısım arkadaşlar. Burada aracı stop ettiğiniz zaman elinizle kapatmanıza gerek yok. Buradan kapatabiliyorsunuz. Onu da birazdan göstereceğim. Farı açıp kapayacağınız yer var. Ayarları mevcut. Şurada açabiliyorsunuz. Şuradan da yukarı aşağı ayarını yapıyorsunuz. Klima menfezleri. Burada 2 adet tuş yeri var. Boş. Şöyle genelini bir göstereyim. Burada da yine aynı şekilde bir tuş yok. Bir tuş var. Şurada bir göz mevcut. Telefonunuz, bazılarının telefonu sığabilir buraya. Ekranımız şu şekilde. Ekranı da göstermiş olalım. Şurada küçük bir ekran var. Orada bilgi ekranı orası. Şurada bir tuş var, görüyor musunuz? Buna bastığınız zaman şurada şu bölüm açılıyor. Burada 12 voltluk bir çıkış var arkadaşlar. Güzel bir bölüm. Şurası da AUX girişimi. Herhalde AUX girişi arkadaşlar. Evraklarınızı koyabileceğiniz bir bölüm. Teybi burada. Kart koyma yeri yapmışlar. Şu basmalı bir tuş değil arkadaşlar. Şuradan kilitlediğiniz zaman oradaki ışık yanıyor. Bu şekilde. Dörtlü flaşörümüz burada. Vitesimiz 6 ileri. Ana rayda mandallı arkadaşlar. Şu şekilde. Direksiyonumuzda herhangi bir krom detay yok. Ekrandaki geçişleri buradan yapıyorsunuz. Teyp kontrollerini, radyo kontrollerini de buradan yapıyorsunuz. Bu araçta hız sabitleme yok. Silecek ayarları mevcut. Şurada da sinyal ve uzun kısaları yapabildiğiniz kol. Pedalları da şu şekilde arkadaşlar. Direksiyon ayarını da buradan yapıyorsunuz. Yükseklik, alçaklık. Şu şekilde. Zaten her arabada bulunan bir özellik. Bunu söylemeye bile gerek yok. Aracımız klimalı.
Manuel bir şekilde, dijital değil. Araç içindeki sirkülasyon düğmesi, klima düğmesi. Buradan da ayar yapabiliyorsunuz kısacası. Şurada yine bir 12 voltluk bir çıkış verilmiş. Şurada eşyaların bölmeleri var. Buralarda bölmeler bulunmakta. Torpidomuz bu şekilde. Bir adet huni verilmiş. Yakıt hunisi. Yine orada da bir göz var. Üst köşede de bir bardaklık var arkadaşlar. O kilit açma kapama bu yolcu tarafta da var arkadaşlar. Cam açma kapama düğmesi orada da mevcut. Hoparlörümüz yine aynı şekilde. O diğer kapıda bulunan göz bunda yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ince bir detay daha. Kemerin yükseklik alçaklık ayarını yapabiliyoruz. Mesela bu kuryede yoktur. Yine aynı şekilde burada da mevcut arkadaşlar. Yukarı aşağı ayarını yapabiliyoruz. Burada bir tutma yeri mevcut. Ayna falan yok. Şuraya ruhsatınızı sıkıştırabilirsiniz. Burada geniş bir yer var. Şurada da aynı şekilde. Bunlar da ayrı ayrı gözler. Burada var mı ayna? Burada da yok. Yine orada da bir tutma yeri mevcut. Manuel bir dikiz aynası var. Bu arada şoför tarafında bir kol dayaması mevcut. Ayarlayabileceğiniz el freni burada. Büyük bir el freni var. Şimdi şurada ufak bir bölme var. Kirikoyu koyulan yer. Orayı da gösterelim. İşte bu şekilde kaymışlar. Orayı da yırtmışlar. Kilitlendi ya. Arkadaşlar şurada da kiriko var. Şu kabı çektiğiniz zaman o dediğim bölme burada yok. Sadece bu şekilde bir göz yapılmış. Bu şekilde. Başka da bir alternatif yok. Şöyle bir sesini de duyalım aracın. Videoyu kapatalım. Şöyle de gördüğünüz gibi 34.297 kilometrede. Ekranda dijital olarak hızı görebiliyoruz. 287 gitmiş. 402 kilometrede gider diyor arkadaşlar. Yine buradan tabi bilgi ve araç bilgisayarına ulaşabiliyorsunuz. Ayarlar diye sürücü desteği, çekiş kontrol, yokuş kalkış desteği var. Evet, bunları da söylemiş olalım. Bunu ölçü birimini MP olarak da yapabiliyorsunuz. Kilometre olarak. Sıcaklık birimini de santigrat değiştirebiliyorsunuz. Ses tonları mevcut. Konforda ne var? Kilitler var. Otomatik kilitleme aç. Global kilit aç var. Evet. Bu şekilde de bilgide ne var? Sıfır ayar etkin demiş. Tüm sistem normal. Evet. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle tam anlamıyla göstermiş olalım. Şimdi arkadaşlar şöyle tek tıkla indireyim. Evet. Kalkınca yine aynı şekilde. Bu mesela olmuyor. Kalkınca yine aynı şekilde. Basılı tutuyorum. Aracı durduracaksınız arkadaşlar. Elinizle kapatmanıza gerek yok yan aynaları.
Şöyle şuna aşağıya bir defa bastığınız zaman ikisi de kapanıyor. Tekrardan aşağıya bastığınız zaman kendisi ikisi de açılıyor arkadaşlar. Sağa çevirip ayarlarını da sola çevirip diğer ayarlarını da yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Evet. Bu şekilde. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sesini de duymuş olduk. Hatta şöyle bir de dışarıdan dinleyelim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Sağlıkla ve huzurla kalın.